Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Ece bebeğimizin elbisesini yapacağız. Daha önceki bölümlerde gövdemizi bitirdik bu şekilde. Şimdi artık giydirelim. Şu an yaz mevsimi olduğu için bebeğimize bir yazlık bir elbise çalışacağız. Daha sonraki videolarımızda şeye göre, mevsimine göre kışlık, sonbaharlık gibi elbiselerde yapacağız. Evet, şimdi bugünkü elbisemizde şöyle Ece bebek beklesin. Şöyle bir motif çalıştım. Bu motifli elbiseler çok moda. Bu sene, geçen sene olsun. Ben torunuma da örmeyi çok istemiştim. Fırsat bulamadım. Şimdi bugün böyle motifli, ön kısmı şöyle motifli olacak. Altı da etekli olacak. Evet, elbisemiz için yaza uygun böyle bu sene de çok moda. Geçen yıl da çok modaydı. Turunculu böyle krem, kahveli bir renk seçtim. Sizler de kendi renklerinizi zevkinize göre, evdeki artan iplerinize göre farklı yapabilirsiniz. Mavi tonlu olur, lacivertli, pembe, mor tonlar gibi farklı renklerde yapabilirsiniz. Şimdi ben hemen motifime başlıyorum. Tığım yine 2.20. İplerim Peria'nın turuncusu, kremi. Bu da Lanosa'dan artmıştı. Doğru attan. Bak, bu da aynıymış. Saçımı bununla devam ettirebilirmişim. Birebir aynısı. Daha sonra yine bir arkadan örmek istiyorum. Bir sıra eksik o saçlarımı. Şimdi hemen şöyle kahveyle başlayacağız. Orta motifi yapacağız. Şöyle. Şimdi önce bir ipimizi sabitleyelim. Beş tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İlk baştakine batarak birleştiriyoruz. 2 tane zincir çektim. Tığın üstüne alıyorum. Ve boşluğumuzun içine ikili trabzan yapıyoruz. Yaparken de sıkış yapalım. Motifimiz iri düşmesin. Yani orta kalınlık ayarda bir örelim. Bol olmasın. Evet. Bu zincirle beraber 3 tane olmuş oldu. Bir zincir. Tekrar tığım üstüne aldım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir, 3 tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Tekrar bir zincir. İlk başladığımıza batarak ilmek kaydırdık. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet, birinci sıramızı bitirdik. Bu ipleri de şöyle gizliyoruz. İlmeklerin içinden geçirip evet, şimdi kremle devam edelim. Yine ipimizi
sabitliyoruz. Şuradaki boşluktan başlıyoruz. Boşluğa battım. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Zincirle beraber 3 olmuş oldu. Bir zincir, yine aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar yanındaki boşluğa üç tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan, yani DC. İkinciyi yaptık. Tekrar bir zincir. Üçüncü boşluğumuza yine 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, bir zincir. Üç tane ikili trabzan. Üçüncüyü yaptık. Bir zincir. Dördüncü boşluğumuzda aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Evet, 4 tane yaptık. Bir zincir. İlk başladığımıza batıyoruz. İlmek kaydırıp bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. İkinci sırayı bitirdik. Bu ipleri de aralardan geçip gizliyoruz. Şunu da yine gizleyeceğiz. Daha sonra üçüncü sıradayız. Turuncuyla devam ediyoruz. Yine ipimizi sabitledik. Aynı yerden şuradaki boşluğun içine sabitledik. 2 zincir, aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bu ilk yaptığımız, bu zinciri de sayıyoruz. 3 oldu. Bir zincir. Şu ipleri de arada yürütebiliriz. Yine 2 tane, 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Şuradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Evet, örneğimiz çıktı. Diğerlerini aynı şekilde yapacağız.
Evet, sıra sonuma geldim ve yine ilk yaptığımız zincirin içine batıp ilmek kaydırıp bir zincir çekiyoruz. İpimizi yine kestik. Üçüncü sıramızı bitirdik. İpimizi yine saklayalım. Ve dördüncü son sıramızı yapacağız. Hemen krem ipi alıyoruz. Yine sabitledik. Tekrar boşluğa batıyoruz. Şuradaki V şeklindeki trabzanların ortasına battık. Yine 2 zincir ve boşluğun içine 3 tane trabzan. Burada 2 zincir çekeceğiz son sıramızda. 2 zincir ve 3 tane trabzan. Şimdi tekrar bir zincir boşluğun içine 3 tane ikili trabzan, bir zincir boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Bu köşeye geldik. Köşeye yine 3 tane ikili trabzan. Köşede 2 zincir. Hemen dibine battım. Köşemizi döndük. Evet. Köşelerimizde 3'er tane yapıyoruz. 2 tane yani. Son sırada 2 zincir. Diğerlerini aynı şekilde yapalım. Evet, şimdi birinci motifi yaptığımızda 4 tarafında örüp bitireceğiz. İkinciyi yaptığımızda da ekleme yapacağız. Şimdi böyle 1 2 döndüm. Üçüncü köşemde şu 1 2 üçüncü köşede 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Motifimi aldım ve ipimi biraz uzun çekiyorum. Şuradan tığımı yukarıdan giriyorum. İpimi biraz rahat çekiyorum germeden. Bir zincir çektim. Tekrar tığımın üstüne aldım. Buraya 3 tane ikili trabzan. Şimdi tekrar ekleme yapacağız. Zincir çekmeden tığımı biraz ipi uzatıyorum. Boşluğumdan girdim. İpi çekiyorum bu tarafa. Bir zincir. Böyle eklemiş olduk. Tekrar boşluğumuza 3 tane ikili trabzan. Tekrar şurada hata yaptım. Bak, buraya direkt geçiş yaptım. Bir zincir çekmiştim köşemde. Buranın içine köşeyi yapmayı unuttum. 3 tane aynı yere bir daha yapıyoruz. Köşemiz bu şekilde. Tığımı uzattım. Boşluktan giriyorum. İpimi biraz uzun çektim. Bir zincir ve boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Tekrar tığımı uzatıyorum.
Buradaki boşluktan girip bu tarafa çektik. Bir zincir. Tekrar boşluğumuza 3 tane ikili trabzan. Tığımı uzatıyorum. Boşluktan girdim. Bu tarafa çektik. Bir zincir çekip köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan. Köşelerde bir zincir çekiyoruz. Şu aralarda çekmeden ekliyoruz. Biraz uzattım. Boşluktan giriyorum köşemden. Bu tarafa çekip bir zincir. Aynı boşluğa bir daha köşemizi yapıyoruz. Evet. Bu şekilde eklemesini yaptık. Şimdi buraya devam edip ekleyeceğim, bitireceğim. Demin 4 motif demiştim ama bu sefer elbiseyi nasıl giydireceğimi onu düşünememişim. O yüzden 3 motifle yapacağız arkadaşlar. Bunu için göstermek için böyle anlattım. Nasıl birleşeceğini. Evet, bu şekilde 3 tane olacak. 3 motif yapacağız. Şu şekilde arkası düğme yerlerini yapacağız. Zaten 4 taneyle büyük olmuştu. Böyle 3 tane. Şimdi buradan devam edelim. Evet, ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. Hemen şuradan köşeden tutturdum. 2 zincir, aynı yere bir daha battım. Şunu arada yürütelim. Şimdi her ilmeğe tek batıyoruz. İkili trabzan olarak yapalım. Boşluğa bir tane. Sonra tekrar 3 tane. Yani her ilmeğe bir tane yapacağız. Boşluk şu zincirler vardı, boşluk. Buraya da bir tane. O zincirin yerine bir tane ilmek. Bu şekilde. 3 trabzan var. Mesela 3'üne de tek batıyorum. Boşluğa bir tane. Evet, burası arkası. Düğme yapacağım. Bir dahaki sıra düğme yapacağız. Düğme deliği. Buradan şimdi bu tarafa devam ediyoruz. Yine 1, 2, 3 zincir. Hemen dibine battım. İlmek kaydırdım. Şimdi buradan bu tarafa sık iğne olarak devam ediyorum. Her ilmeğe bir tane sık iğne. Yine boşluklara da bir tane sık iğne. Şu şekilde. Evet, bu kısmımızı sık iğne olarak ördük. Tekrar yana geldik. 2 zincir, aynı yere batıyoruz. Yine burayı da hepsine tek batıyoruz. Burayı
ikili trabzan yapıyoruz. Her birine tek, boşluğa bir tane. Evet, burayı da bitirdik. En son yine 3 zincir çekip hemen dibine batıyoruz. Şimdi bu tarafa öreceğiz. Sık iğne olarak hepsine tek batıyoruz. Boşluğa bir tane. Evet, bu kısmımızı da sık iğne ile tamamladık. 2 zincir çekiyorum ve ilk başladığımız yere batarak ilmek kaydırdım. Burayı birleştirdim. Tekrar bir zincir hemen dibine batıyorum. Buraya şimdi düğme deliği yapacağız. 1 2 3 4 5 zincir. Düğmemize göre yapacağız zincirimizi. Hemen yanındakine batıyorum. Bakalım bize yeter herhalde. 5 tane zincir çektim. Yanındakine battım. Tekrar tek batıyoruz. En sona gelene kadar tek batıyorum. Evet, tekrar 1 2 3 4 5 zincir ilk yaptığıma batıyorum. Evet, düğme deliklerimizi de bu şekil yapmış olduk. Evet, şimdi buradan yine bu tarafa devam edeceğiz. Ortadaki motifin başlangıcına kadar, şuraya kadar düz öreceğim. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 şu anda 19 tane oluyor. Bir zincir çektim, hemen dibine battım ve sık iğne olarak örüyorum. Hepsine tek batıyorum. Çok sayıları takılı kalmıyorum. Motifime kadar, ortadaki motife kadar hepsine tek batıyorum. Sık iğne olarak. Şimdi geldik. Evet. Motifimizin başlangıç yerine geldik, şuraya. Buraya bir tane ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çektim yukarıya çıkmak için. Şimdi aynı yere batıyorum. Sık iğne gibi batıp çıktım. Bir tane içinden geçirdim. İkisini bir kapattım. Bu sırayı bu şekilde öreceğiz. Sık iğne olarak örüyor gibi batıyoruz. Üzerine almadan batıyoruz. Çıkıyoruz. Bir tane geçirdim ve ikisini bir kapattım. Tekrar sık iğne örer gibi batıp çıktım. Bir, iki defa da kapatıyorum. Tığımın üstüne almadan çıktım. Bir, iki. Tığın üstüne almadan batıyorum. Bir, iki defa da çıkıyorum. Ve böyle bir örnek oluşuyor. Şimdi şuraya kadar, motifimin bittiği yere kadar aynı şekilde örüyorum. Batıp iki defa da çıkıyoruz.
Evet, motifimin bittiği yere kadar örgümü yaptım. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine aynı şekilde bir atlayıp ikinciden devam ediyorum. Batıp 1 2 batıyorum. 1 2 defa da çıkıyorum. Evet, burayı da aynı sıra sonuna kadar aynı öreceğiz. En son günde bir tane atlayacağız azaltmak için. Evet, sıra sonuma geldim. En son bu iki taneyi batıp çıkıyoruz. Yani burada azalmış oldu. Bunu da yine iki defa da yukarıya çıktık. Bir zincir çek. Dön. Şimdi burası son sırası. Burada yapacağız. Boynuna ip yapacağız. Boynunu bağlamak için. Evet, şimdi burada 45 tane zincir çektim. Hemen birinciye atlayıp ikinciden ilmek kaydıracağım. Bu sıramızı zincirlerimizin her birine ilmek kaydıralım. Batıp çıkıp içinden geçiriyoruz. Evet, böyle sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar zincirime CC'lerimi yaptım. Şimdi hemen dibine yine batıp iki defa da çıkıyorum. Aynı devam ediyorum. İki defa da çıkıyoruz. Şimdi en son bir tane kalana kadar böyle devam edelim. Tekrar 45 tane zincir çekeceğiz. CC yapıp son ilmeğimize tutturacağız. Evet, sıra sonunda tek kalana kadar ördüm. Sonra 45 zincir çektim. CC yaptım ve sıradaki ilmeğe tutturdum. Şimdi buradan aşağıya iniyorum. CC yaparak biraz bol çekin, uzun uzun şöyle germesi. Bölüme giren boşluklara kasmayacak şekilde CC yapıyorum. Aşağıya indim. Hemen sıramdakine. Şimdi burada yine sık iğne yapacağım. Şu aşağıya kadar elbisemizin artık burası düğme dikilecek yer. Burayı döneceğim. Aşağıya kadar sık iğne yapacağım. Şu köşeye 2 tane yapabiliriz rahat dönsün diye. Artık elbisemizin üstü bitmiş oldu. Şimdi buradan sonra alta etek kısmını yapacağız. Tabi isteyenler bundan sonra altına kumaş yapabilir. Çok güzel olur. Krem rengi tarzında veya turuncu kumaşla dikerseniz daha hoş olur. Ben şimdi örgü olduğu için örgü kanalı altına örgü yapacağım. Evet, elbisemizin üst kısmı bitti. Buraya da döndüm. Köşeye 3 tane battım dönmek için. Şimdi etek kısmına geldik. Şimdi burada da 2 zincir çektim. Burayı da yine şu üst kısımda yaptığımız gibi yapacağız. Sık iğne yapar gibi üstüne ilmek almadan batıyoruz. 2 defa da çıkacağız. 1 2. Aynı yere bir daha batıyorum. Tığın üstüne almadan battım ve 2 defa da çıktım. Tekrar
Tığın üstüne almadan batıyorum. 2 defa da çıkıyorum. Biraz bol ya, rahat çalışıyorum. Sıkış yapmıyorum arkadaşlar. Rahat olsun. İpimiz dokusu kalın olduğu için. Şimdi 2 tane çift, bir tane 3 tane batacağım. Kabarık olmasını size bağlı. 1 2 3 tane battım. Sonra bir tane çift. Biraz bol yapıyorum, rahat çalışıyorum. Yine 2 tane çift battım. Bir tane 3 tane batıyorum. Bu 3. 2 tane 2, bir tane 3. Kabarıklığı çok kabarık istiyorsanız hepsini çift batarsınız. Ben orta bir kabarık istiyorum. 2 tane çift batıyorum. Bir tane ilmeğe 3 tane batıyorum. Evet, böyle kıvrılmış olacak. Şöyle olacak daha sonra. Daha az kıvrık istiyorsanız hepsini çift batın. Arada ben böyle 3 yaparak böyle daha bir kıvrıklık vermiş oluyorum. Bu da sizin isteğinize bağlı. İpinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha az veya çok. Şimdi buradan devam edeceğim. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Şimdi bundan sonrasını diğer ucumuzu şöyle karşıyı birleştirerek döne öreceğiz. Şöyle ilk yaptığıma batıyorum. 2 ucu birleştirdik. 2 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Bundan sonra hep tek batacağız. Tığımızın üzerine almadan yine aynı şekilde 2 defa da çıkacağız. Hayır, unutuyorum ben de. Batıp çıkıyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. Bol çekelim. Rahat rahat. Sıkış yapmıyoruz. Tığımızı da yani bir 2,5'la bile örebiliriz. Hepsine o şekilde tek batalım. 2 defa da çıkıyoruz. Böyle. Bunlar yaptıkça böyle güzelleşecek, kıvrılacak. Dediğim gibi sıra sonunda bir tekrar birleştirip 2 zincirle yukarıya çıkacağız. Evet, ikinci sıramı bitirdim. Sıra sonuna geldim yani. Ve ilk başladığıma yine batıp ilmek kaydırdım, birleştirdim. Yine 2 zincir çekiyorum. Hemen yine dibinden başlıyoruz. Ve yine tığımızın üzerine almadan batıp 2 defa da çıkıyorum. Bakın bol çekiyorum, rahat. Tığımın üstüne almıyorum. Batıyorum. 2 defa da. Evet. Tığımın üstüne almadan 2 defa da uzatarak rahat çalışıyorum. Böyle daha böyle muntazam oluyor. Delikli olmuyor örgümüz. Şimdi bu şekilde elbisemizin boyu istediğimiz ölçüye gelene kadar düz öreceğiz arkadaşlar. Hep aynı şekilde ilmek kaydıracağız. Elbisemizi devam edelim. Görüntüsü böyle. Bir giydirelim de. Şöyle bacaktan giydireceğiz. Yukarıya doğru.
Bakın böyle sadece etek de olur. Etek de yapabiliyorsunuz. Üstünü düz örüp motifli. Arkaya düğme dikeceğiz. Arkası bu şekilde. Bunları da buradan bağlayacağız arkaya. Evet, böyle yazlık bir elbise yaptık. Evet, ben şimdi eteğe devam ediyorum. Bu şekilde eteğimiz kabarık olacak. Şu diz üstüne kadar şöyle kısa olacak. Böyle öreyim buraya kadar. Ben şimdi videoyu burada kapatacağım arkadaşlar. Videoyu yükleyeceğim. Bir dahaki bölümde de size eteğin elbisenin tam bitmiş halini gösteririm. Daha sonra sandalete geçeriz. Siz beni beklemeyin diye ben videoyu yükleyeceğim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.